Amerika Artı kanalına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Furkan Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ ol. Evet, yine Amerika'nın gündemiyle, daha doğrusu Trump'ın gündemiyle karşınızdayız. Öncelikle Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişmeleri senden almak istiyorum. Şu anda barış görüşmeleri Suudi Arabistan'da devam ediyor diye bilgimiz var. Putin ve Zelenski anlaşma yolundalar mı? Bu noktada Trump neler söylüyor bize? Avrupa'nın buna yansımaları neler oldu? Evet, bu hafta yani biraz Ukrayna açısından olumlu gelişmeler oldu diyebiliriz. Şöyle, şimdi Suudi Arabistan'da iki taraflı görüşme oldu. Amerika ve Rusya e, e, yetkilileri arasında. Ve burada bir hani ateşkes olabilmesi ihtimali ortaya atıldı. Bundan sonra bir ateşkes önerisi ortaya çıktı ve Ukrayna dedi ki biz buna uyacağız. Eğer Rusya'da uyarsa uyacağız. Bu tabii topu direkt Rusya tarafına attı. Ama Rusya çok ilginç bir şey yapıyor şu anda. Yani gerçekten bu zaten onların gerçek niyetini biraz belli ediyor. Diyor ki bunu bize direkt Ukraynalılar değil de Amerikalılar teklif etsin diyor. Daha sonra Putin çıkıp diyor ki dur bakalım bir Trump'la ben bir görüşmem lazım. Çünkü Trump'ın fikirleri önemli diyor. Hı hı. Yani hani burada Trump'a oynamaya devam ediyor aslında Rusya. Çok bariz bir şekilde. Burada şu biraz dikkati çekti. Bu mesela Suudi Arabistan'daki görüşmelerde Ukrayna katılmadı. O Hı. yüzden Avrupa ülkelerinden de biraz tepki tabii çekiyor. Çünkü onlar açısından en önemli şey burada Ukrayna'nın da masada olması. Her ne kadar Ukrayna tamam dediyse de bence Ukrayna biraz topu karşı tarafa atmaya çalışıyor gibi. Tamam demek zorunda kaldı desek daha doğru. Yapabileceği her şeyi yaptı Zelenski. Ama bu noktada hani Avrupa'nın kendine bir öz eleştiri yapması ve çekidüzen vermesi de olumlu tarafından bakmamız gereken bir konu diye düşünüyorum. Çünkü bakıldığında nüfusu daha kalabalık, daha eski bir medeniyetin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kendi sırtını yasladığı Amerika'nın ordusundan ümidini kesip kendi ordusu üzerine çalışması en azından gelecek adına olumlu bir gelişme değil mi sence de? Ya tabii öyle ama hani burada Avrupa'nın aslında hani neden Ukrayna'ya sürekli böyle rol yüklüyor onu da düşünmemiz lazım. Yani neden Ukrayna'nın hani e, masada olmasını istiyor onu da düşünmemiz lazım. Mesela ben şuna inanıyorum Avrupa açısından. Avrupa şundan korkuyor. Ukrayna'dan sonra sıra bize gelecek mi? Çünkü şu anda ciddi ciddi işte Amerika'nın NATO'dan çıkabileceği gibi söylemler ortaya atılıyor. Evet. Böyle olacağı zamanda da bu ne demek? Aslında yani Amerika zaten NATO demek. NATO'da Amerika demek. O zaman ne olacak? NATO'da aslında Avrupa Birliği gibi bir şey olacak ve bu zaman da hani kim Avrupa'yı koruyacak? Zaten şimdiden o yüzden Avrupa'yı Avrupalılar korusun Furkan. evet yani Avrupalılar da bunun farkına vardı zaten. Dediğin gibi Evet. mesela işte Macron dedi ya işte geçenlerde ya biz Fransa olarak nükleer silahlarımızı Avrupa için kullanmaya hazırız. Hani sadece kendimiz için değil, bütün Avrupa için. Yani bu Yani burada zaten zamana biraz kadar asker gönderiyordu, lejyoner gönderiyordu. Söz var, görüntü yok. Biraz Macron için bu yorumu yapmak istiyorum ama daha önemli bir şey sormak istiyorum sana. Yani benim gördüğüm kadarıyla şöyle bir çıkar çatışması var. Avrupa ve İngiltere bu savaşın devam etmesini kendi çıkarlarına olduğunu düşünüyor. Diğer tarafta Amerika ise ve Ukrayna da aynı şekilde yani bu savaşın aslında ivedilikle bitmesi gerektiğini, ivedilikle bitmesinin kendilerinin daha faydalı olacağını düşünen iki kesim var. Ve bu çıkar çatışmasının sonunda bir ayrışma var. Yani Trump'ın yaptıkları ve magazinsel olayları bir kenara bırakıp arka planda neyin döndüğünü bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bugün Amerika'nın önceliklerinden bir tanesinin Çin olduğunu artık herkes biliyor. Resesyon kapıda. Evet Trump çok belirsizlik katsayısını arttırıyor. CDS'ler çok yükseliyor. Ama bunun dışında aslında Amerika e, politika yapıcılarının baktığımızda bir an önce Rusya ile ilgili olan kısmı netleştirip Çin'e dönmek istediklerini görüyorum. Çünkü gerçek rakibi Çin olarak algılıyorlar diye düşünüyorum. Sen ne dersin? tabii şimdi Trump şöyle bir insan. Trump için her siyasetteki her olay aslında bir
Nasıl diyeyim, esnaflık gibi, yani böyle bir mal alıp satma gibi aslında. Burada da dediğin gibi Trump şuna bakıyor. Benim için beni en çok zarar uğratabilecek ülke ne? Çin. O yüzden benim asıl rakibim Çin. Zaten fark ettiysen yani herkese böyle biraz hani iyi gösteriyor kendini ama Çin'e hiçbir şekilde hani aslında Xi Jinping iyidir falan hiç dediğini ben duymadım şu ana kadar. Evet. E, O yüzden yani doğru Duymuştum. aslında orada. Zaten Trump'ın da dediğim gibi yani bu ticaret gibi bakması bu devlet yönetmeye bunu da getiriyor beraberinde. Çünkü Amerika'nın burada yani yükselen güç olarak Çin aslında en büyük rakibi her alanda. Yani sadece çipte veya başka şey değil. Arabada, ne bileyim, her türlü, yani her günlük hayatta kullandığımız çoğu şey Çin'den geliyor. Ve burada Evet. yani Çin'i aslında, yani Çin'le Amerika arasında ben daha ciddi bir savaş bekliyorum ticaret açısından. Yani ticari savaş başladı zaten. Biden zamanında da devam etti ve Hı hı. devamlı böyle vites yükselterek devam ediyor. Buradan yani baktığımızda bu ticaret savaşlarının bu hani geçmiş planına, background'ına baktığında yani Batı e, bu bırakınız yapsınlar, bırakınız etsinler, işte piyasayı serbest bırakırsak herkes için faydalı olur. Bütün duvarları yıkalım ve dünya kocaman bir global piyasa olsun dönemini bitirdi. Bunu sadece Amerika bitirmedi. Bunu aynı zamanda Avrupa'da bitirmek istiyor ve bitiriyor. Çünkü artık Çin sadece bir üretim merkezi değil, inovasyon geliştiren ve hani 20 bin dolara elektrikli gayet güzel araba üretebilen bir ülke noktasına geldi. Şimdi buradan baktığında nasıl bir Amerikan ekonomisi, nasıl bir Amerika geleceği tasavvur ediyorsun? Çünkü Şimdi sadece Trump'ın yaptıklarıyla mı bunu değerlendiriyorsun? yok, evet, şu konuda hak veriyorum sana. Amerika'da zaten özellikle Covid'le başladı zaten bu asıl. Manufacturing, yani bu üretimi kendi topraklarına geri getirme planı vardı. Bir Hı süredir hı. var zaten. Özellikle stratejik ürünlerde, işte çip gibi veya otosanayi ile alakalı şeylerde bu üretimi ülkesine geri getirmeyi düşünüyordu. Evet, Biden da böyle. Biraz da Covid'in getirisiydi. Çünkü Covid zamanında anladık ki yani uluslararası ticaret, global ticaret biraz böyle sekteye uğrarsa herkes birden kafayı yiyebiliyor, böyle bir delirebiliyor. Dikkat etmemiz lazım dediler. Ee, Ben Amerika'da yakın zamanda şunu bekliyorum. Öncelikle biraz daha Amerika'ya yatırımların artmasını bekliyorum. Çünkü Trump şu çok bariz bir şekilde şunun mesajını verdi bize. Amerika'ya hak hukukla, işte yani kurallara uyarak gelip iş açmak isteyen varsa kapımız sonuna kadar açık ve burada çok fazla kendine zenginlik bulacak. Mesela bunun bir örneği nedir? İşte araba satışlarında bazılarında işte vergi muafiyeti getirebileceğini söyledi ama Amerika'da üretilmesi şartıyla falan dedi mesela. Yani böyle durumlarda hani bizim aklımıza şu geliyor. Demek ki Amerika artık kendini daha korumacı bir ekonomiye çevirmeye çalışıyor. Bu bence de sadece Trump'la alakalı değil. Biraz daha Amerikan şeyinin istediği bir şey. Yani Amerikan halkının da yani biz artık Çin'e çok bağlı olduk veya diğer ülkelere. Bunu artık değiştirmemiz gerektiği denen bir şey. buna Ve inanan bir %50'lik kesim Amerika'da evet, yaşıyor. Bunu söyleyebiliriz, evet. Ama benim sormak istediğim şey bunun gerçekten de Cumhuriyetçiler tarafından sahiplenip buradan bir çıkar yolu olduğunu mu düşünüyorsun yoksa Trump burada ayrılıyor mu Cumhuriyetçilerden? Çünkü bugün Kanada ile atışmasından en büyük zararı Cumhuriyetçilerin oluşturduğu tarım kesimi ve üretim kesimindeki sektörler etkileniyor. Elektrik, o kesim. ya evet, orada da ilginç bir şey var. Dediğin gibi yani bu yani Trump'ı seçen insanlar aslında zarar görüyor şu anda bu gümrük vergilerinden. Burada Trump'ın tam olarak ne yapmaya çalıştığını açıkçası ben de biraz anlamakta güçlük çekiyorum. Çünkü uzun vadeli planını biliyoruz. Uzun vadeli planı şu: ben gümrük vergisi koyarak üretimi tekrar Amerika'ya çekeceğim. Amerikan mallarını tekrardan işte üretimi arttıracağım ve bu şekilde de halkı şey yapacağım, yani kalkındıracağım. Ama kısa vadede bence bu yani kesinlikle enflasyon demek.
insanların gene yani işlerinde sıkıntı çekme demek. Özellikle dediğin gibi tarımda, enerjide, mesela işte Kanada, işte şey Alberta'dan gelen, Alberta'ydı galiba. Yani Evet. bazı eyaletlerinden gelen işte petrol gibi Evet. elektrik ürünlerine mesela o da zam yaptı. O da E, %50'ye çıkarttım dedi. Bu çocuk oyuncağına döndürdüler. Yani evet, bir de şunu da söyleyelim. Bence biraz Trump da şunun farkına vardı. Hani tam istediği gibi gitmiyor şu anda. Trump bence şöyle düşünüyordu. Ben Amerika'yım, asarım keserim, ama baktı ki yani Kanada'dakiler de bırak geri adım atmayı üsteliyorlar. Meksika'daki başkan da ilginç bir şekilde Trump'la arası iyi bir şekilde ikna ediyor Trump'ı yapmasın diye. Yani tam da Trump'ın istediği gibi bir ortam oluşmadı hala. Ee, Burada şunu da bağlayabiliriz buna aslında. Hepsini, bütün genel yani büyük bir resme bakarsak. Şimdi Trump'ın aklında şöyle bir şey var. Ben bir vergi şeyi yapacağım. Vergi düzenlemesi yapacağım. Herkesin verdiği vergiyi azaltacağım. Ama bu parayı kestiğimde ben yerine nereden koyacağım bu parayı? Onu da işte bu şekilde gümrük vergileri, bir de milleti işten çıkararak yapmayı planlıyor devlette. Yani David Keynes mezarında ters döndü diyerek bir sonraki konuya, hani devlet müdahalesi güzel bir şey diye iktisatta bilinen Keynesyen model olarak adlandırılan teori bu kadar kötü uygulanabilir Evet. diyerek bir sonraki konuya geçmek istiyorum. Evet, İsrail Filistin arasındaki geçtiğimiz yıllarda başlayan problem Amerika'da farklı boyutlarda, farklı üniversitelerde gösterilere sahne oldu. Her iki tarafı da destekleyen, her iki tarafı da e, yaptığının yanlış olduğunu belirten kesimler vardı. Ve bu Ivy League dediğimiz özellikle üniversitelerde bu gösterileri organize edenler hakkında davalar açıldığını bizzat Trump'ın ağzından duyduk. Ve bununla ilgili enteresan bir gelişme yaşandı. Yine Trump'ın kendi başkanlık döneminde flash olarak en önemli vaadi olan yurt dışına ben kaçak gelen göçmenleri göndereceğim dediği ve ICE'ı organize ettiği şeyi birleştirdi ve bu gösterileri organize eden bir green card'lı, eşi Amerikalı, hatta 8 aylık hamile bir eşi olduğunu öğrendiğimiz bir kişiyi ICE geldi, tutukladı. Daha sonra da bir merkeze götürdü ve orada tutmaya devam ediyor diye bilgiler geliyor. Şimdi bu konuyu nasıl değerlendirmek istersin? Çünkü söylenen şey şuydu. Bu Ivy League'deki üniversiteleri zaten senatörler sorgulamışlardı senatoda. Öyle değil mi? Ve eee, belli kesimden üniversitedeki öğrencilerin korunamadığını, onların ayrımcılığa maruz kaldığını düşünerek üzerlerine baskı kurulmuştu ve istifa ettirilmişti. 3 tane rektör diyebiliyorum. Ama asıl önemli olan, benim kafamı karıştıran şey şu. Yani Trump geldiğinde her türlü ayrımcılığı düzenleyen şeyleri iptal etti. Ben ayrımcılık falan öyle bir şey yok dedi yani. Hani özellikle bu üniversitelere söyledi veyahut da iş yerlerine söyledi. Yani yok zenciyi kayıracağım, yok başkasını kayıracağım, yok onu kayıracağım, yok bunu kayıracağım. Bakacaksınız kime ihtiyacınız varsa hiçbir şeyine bakmadan alacaksınız dedi. Ama şimdi geldiğimiz noktada bizim karşımızda bir green card'lının sınır dışı edilmesi konuşuluyor. Evet, yani bu biraz da adamına göre muamele dediğimiz şey bu aslında. Şöyle bir şey, yani biz seninle konuşmuştuk birkaç hafta önce, hani Amerika'da kaçak olarak bulunan göçmenlerin başı dertte diye. Ama şu anda karşımızdaki durum çok ilginç. Yani benim gibi green card olan bir insan, yasal bir şekilde burada bulunan bir insan tutuklanıp yani gözaltına alınabiliyor ve sınır dışı edilecekti. Son anda hakim dedi ki durdurulsun bu karar. Ve işte bu Amerika'nın sınır güvenliğinden sorumlu insana sorulduğunda da bu dedi ki tabii ki de sınır dışı edebiliriz. Çünkü yasaları çiğnedi dedi. Trump
e, yani bırak geri adım atmayı, üstüne diyor ki bu daha başlangıç. Daha kimler kimler toplayacağız falan. Hatta bu sabah çok ilginç bir şey oldu bir de. Bir grup Yahudi protestocu Trump tavrı bastı ve dedi ki bu insanı serbest bırakın. Yahudi. Burada ilginç bir şey görüyoruz. Hani Amerika'da adeta şuna geldi. Yani Green Card'ın bile varsa, yani başına bir şey gelirse veya bir suça Amerika'yı karışırsa. Amerika yapan değerler var. Özellikle dünyanın her yerinden, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da, ondan önceki işte Martin Luther'lerin geldiği dini baskılar sonucunda da fikir, vicdan ve ekonomik olarak bir özgürlük. Devletin bunlara müdahale etmediğini düşündüğümüz bir devlet. Ve bunun üzerine inşa ediliyor. Yani bir ırk, bir dil, bir mezhep üzerine değil bu ülke. Ve şu anda bu temellere Trump çok güzel bir şekilde müdahale ediyor. Bunun neler getireceğini, bunun 4 seneyle sınırlı kalıp kalmayacağını gerçekten ve 4 senenin sonunda nasıl bir noktada olacağımızı çok merakla bekliyorum. Ama ben Evet. artık bu kısmını konuşmak yerine çok daha e, net bir soruyla bu yayını bitirmek istiyorum. Demokratlar ne yapıyor Furkan? Yani demokratlar muhalefet değil mi? Yani bu 4 sene boyunca herkes kabuğuna çekilip uyuyacak mı? Evet. Obama'nın paylaşımlarına baktım. Çok böyle şey yani güllük gülistanlık. Sanki Biden başkanken ne paylaşıyorsa onu paylaşmaya devam ediyor. E, Clinton'a baktım aynı şekilde. Evet. Çok ilginç. Yani ben ve demokratların bu kadar sönük olduğu bir zaman yakın dönemde hatırlamıyorum. Ee, Bazısı bilerek yapıyor. Yani bazı demokrat stratejistler diyor ki siz oturun, bırakın cumhuriyetçiler kendi kendilerini mahvetsinler. Ama o kadar yanlış bir Mahvolan şey ki. sadece Ya cumhuriyetçiler mi yani yani? evet, Ben halk da, yani yabancılar, göçmenler, herkes mahvolacak. Şimdi mesela Bernie Sanders diyor ki böyle saçmalık olmaz diyor yani. Bizi buraya insanlar görevlendirmiş. Biz burada oturup hiçbir şey yapmazsak doğru mu diyor yani. Biz sesimizi çıkarmaya devam etmek zorundayız olabildiğince. Ama dediğin gibi ilginç bir şey var. Yani demokratların hiçbir sesi çıkmıyor. Hatta şu anda algı şu: Trump'ın karşısında duran iki tane grup var sadece. Birincisi hakimler. Çünkü onlar ömür boyu atanıyor. Genelde o yüzden görevden almak kolay olmuyor. İkincisi de yabancı liderler. Ya bunun haricinde hani Trump'ı ülkenin içinde adeta sessiz, yani karşı taraf sessiz. Ben hiç hatırlamıyorum ki yani böyle, mesela ilk dönem böyle değildi. İlk döneminde gene Trump hem kongrede, yani hem senatoda hem temsilciler meclisinde elindeydi. Ama ilk dönemde yani yine bastırıyorlardı demokratlar, seslerini çıkarıyorlardı. Mesela ben çok daha net hatırlıyorum, tartışmalar oluyordu böyle bayağı bildiğin kavga gibi. Mesela Nancy Pelosi ile işte e, diğer senatörlerle falan Trump arasında kavgalar oluyordu. Yani bu dönem ne oldu da böyle suspus oldular? Ben bu konuda bilmiyorum. Gerçekten çok ilginç. Hani bir daha kendi. ilginç bir şey söyleyeceğim sana. Yani şu anda başkan yardımcısı J.D. Vance, yani ben Trump'ın başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Eğer bir başına bir şey gelirse J.D. Vance Trump'ı aratır ve rahmet okutur diye düşünüyorum. Yani bu artık tek başına bir Trump'ın ilk dönemi gibi bir dönemle karşı karşıya olmadığımızı, ekibin çok sağlam olduğunu, hangi anlamda sağlam olduğu noktasında ise hepsi birbiriyle yarışacak şekilde Amerika'nın temel değerlerini sarsma yönünde hareket ettiklerini düşünüyorum. Evet. Ama bunu da nasıl söyleyeyim? Amerika'da Trump'a oy verenler sadece kendisi gibi düşünen insanlar değildi. Meksika sınırından geçmiş, daha Green Card'ını alamamış insanlar oy vermediler belki ama vatandaş olduktan sonra o sınır kapatılsın diye ona oy veren Meksika asıllılar var. Çok doğru. Veyahut da Hindistan'dan buraya ne zorluklarla gelip vatandaş olan insanlar, artık Hindistan'dan insanlar gelmesin diye ona oy veren insanlar var. Bugün baktığımızda Amerikan vatandaşı olmak bile, yani bana öyle hissettiriyor Furkan. Yani
bir beyaz Anglo-Sakson görüntün yoksa, İngilizce native değilsen ve pazar günleri en azından seçim değiş tokuşunda da olsa kiliseye gitmiyorsan Amerikalı olamayacaksın gibime geliyor. O Reagan'ın söylediği sözü şu anda yok etmeye çalışan bir grup, yani bir Trump değil sadece, bir grup olduğunu düşünüyorum. Evet, biraz reaksiyoner bir siyaset izliyoruz. Yani ne demek istiyorum bununla alakalı? Ee, Biden döneminde böyle biraz liberal düşüncelere fazla yüklenildi. Bunların gerçekten çok yüceltildi. Özellikle mesela Seattle gibi benim yaşadığım bazı şehirlerde o kadar yüceltildi ki resmen o da artık bir kendi içinde bir diktatörlüğe evrildi. Ya da ne diyeyim, faşizm diyeyim. Buna reaksiyon olarak Trump gibi insanların ortaya çıkması da doğal. Bir de e, yani haklısın, yani insanlar artık şunu düşmeye başladı. Ben bu halkı, ben bu topluma ne zaman kabul göreceğim? Yani e, işte demokratlar diyor ki işte yani çok böyle uçlardaysan gel. Ama cumhuriyetçiler de diyor ki işte anca burada doğup büyüdüysen okey falan. Bu da ilginç bir ayrım yani. Böyle arada kalan insanlar oluyor. Ama dediğin gibi Trump'a da oy vermeye devam edecekler. Neden? Çünkü hatırlarsan Trump'ın ilk döneminde hep şu söyleniyordu. Ya kötü belki ama ekonomiyi iyi yönetiyor deniyordu. Ki bu da çok aslında yani derinlemesine bakıldığında o kadar da doğru bir söylem değil. Çünkü biraz da Obama döneminin güzel getirilerinin ekmeğini yedi o zaman. Mesela şimdi de yani enflasyon düşürmeye yönelik adımlar atıldı Biden döneminde. Onun ekmeğini yiyebilir istese ama yemiyor. Yani illa da diyor ki gümrük vergisi. Çok ilginç bir dönemden geçiyoruz o açıdan. Yani Amerika'da biraz da kimlik tartışması da tekrar gündeme gelmeye başladı senin dediğin gibi. Yani kim Amerikalı? Mesela biz kime Amerikalı diyebiliriz? Bu da ilginç bir aslında tartışma Üçüncü konusu. sınıf diktatörlükle yönetilen bir cumhuriyet de olsa bunların hiçbirisini konuşmaya gerek duymayız zaten. Ama bahsettiğimiz ülke dünyanın lideri ve bahsettiğimiz kişi de Amerika Cumhurbaşkanı veyahut da Amerikan Başkanı dediğimiz kişi. Görüp bakıp izleyeceğiz ama eee, risk primleri yükseliyor. Herkes milletin gönlü kırılmasın diye yalan söyler, yanlış söyler, görmezden gelir ama kimse kimsenin hatırı kırılmasın diye para kaybetmeyi göze almaz. CDS'lere baktığımızda risk primi yükseliyor. Bu da bizim çok iyi yönetilmediğimizi gösteriyor Aynen. Amerika'da. Ama bir 4 seneyle erozyona uğrayacak kadar da kökleri derin olmayan bir demokrasi olmadığını düşünüyoruz ve şu anda hukuki mücadeleyle devam ettiğini görüyoruz sürecin. 300 takipçi olduk. Onlara teşekkür edelim istersen. Ve bir izleme rekorunu geçtik. Birçok insan için komik gelebilir ama biz 1000'i geçtiğimiz için bir izlenmede canlı yayında geçmiştik en son. Çok teşekkür ediyoruz bizi takip ettiğiniz için, bizi izlediğiniz için, Furkan hocamızın verdiği filtre bilgilere nail olduğunuz için. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. Bu takipçi sayısı, izlenme sayısı bizi motive ediyor. Daha da çok fazla yayınla karşılarına çıkmak istiyoruz inşallah. Zaten hep söylüyoruz, Trump döneminde haber bitmez. O yüzden her türlü yayında da gene karşılarına çıkmak istiyoruz. Bu konuda yorumlar alıyorum. Çok hoşuma gitti. Sağ olsunlar, yorumlar yazmışlar başka konularla ilgili isteklerini. Lütfen yazmaya devam etsinler. Tek tek okuyup cevap vermeye çalışıyorum hepsine. Canı gönülden teşekkür ederiz 300 takipçimize, izleyenlere. İnşallah böyle daha nice 300'lere diyelim, binlere diyelim. Teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.